Dostlar, yeni videomdan selamlar. Almanya'da size güzel bir soru arkadaşlar. Almanya'da köyde yaşamak ister miydin? Yaşamak istiyorsan arkadaşlar buyurun videomu sonuna kadar izleyin. Şimdi geçelim videomuza. Önce biraz bir drone görüntüsü, daha sonra sokakları gezeceğim arkadaşlar. Ve bana bu videoda e, destek olmak isterseniz kanalıma da abone olabilirsiniz ve yorum da yapabilirsiniz arkadaşlar. Beğeniyi de unutmayalım. Geçelim videomuza. Şimdi kardeşlerim şöyle bir şey diyeyim arkadaşlar. Bu her videomda belirtiyorum. Oynatma listelerime göz atmak isterseniz zaten oynatma listelerim sayfamda görünüyor. Oradan videolarımı seyredebilirsiniz. Ben dediğim gibi sürekli köyleri geziyorum arkadaşlar. Şimdi köy farklı köyler var. Bugün de başka bir köye geldim. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Size onu göstermek istiyorum. Ama öncelikle kanalıma destek vermeniz için arkadaşlar abone olabilirsiniz. Videolarımı beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Ben her yoruma cevap veriyorum. Şimdi geçelim videomuza. Bakın arkadaşlar bir köye geldim. Hemen köyün girişinde ne gördüm? Bakın. Hayvanlar buraya yeşil otlamaya bırakmışlar. Ama bayağı var. Şurada da var. Hemen orada karşıda da var. Orada karşıda da var. Şurada da tavuklar var. Yumurta şeyi satıyorlar zaten bio diye. Burada onlar böyle. Bakın. İçlerinde bir tosun var. Ama evet bir tane tosun var. Kalanları hepsi, biz bunlara düve diyoruz arkadaşlar. İnek. Yani daha buzağı yapmamışlar. Daha genç bunlar. Yani bu burada 15-20 tane varsa orada da 5-6 tane var. Bu her köyde böyle çiftçiler bunlara bakıyor. Bakın bu şu telden dışarı çıkamıyor arkadaşlar. Bunda hafif bir elektrik var bunlarda. Hayvanlar çıkma istese dokunuyor hayvan. Tabii titretiyor hayvan, bir daha da yanaşmıyor çıkmak için. Köye geldik arkadaşlar. Şu köyün güzelliğine bak. Buradan uzaktan bile daha belli oluyor. Dediğim gibi tavuklar da burada. Belki şimdi güneşe karşı biraz karanlık görünür. Dediğim gibi arkadaşlar tavuklar burada bak. Bayağı var yani, bir 100'den fazla tavuk var burada. İçlerinde horozlar da var. Ama küçük şurada bak. Hemen akü var. Güneş paneli var. Orada elektrik üretiyor ve şeye takmış. Bu bahçe şeyde takmış arkadaşlar. Dediğim gibi buradan kaçma imkanı, çıkma imkanı yok. Tabii bu tavuktur, bu uçar ama başka bir hayvanın girme imkanı yok. Çünkü titretiyor ve korkudan bir daha girmeye teşebbüs edemiyor. Böyle arkadaşlar. Hemen yanı başında arkadaşlar böyle bir su akıyor. Çay diyoruz biz bunlara. Burada balık yaşıyor ama balık tutmak yasak. Bir önceki videomda arkadaşım birisi demiş, dere o demiş, balık yaşar mı? Abicim bu Tuna Nehri'ne akan kolları bunlar. Tertemiz su var. Böyle Alp dağlarından geliyor arkadaşlar. Onu da belirteyim size. Ve çiftlikler hemen yanı başında. Gördüğünüz gibi. Burada da ne göreyim? 4 tane koyun arkadaşlar. Yeşillik otluyor. Dediğim gibi ben her zaman köye gidiyorum. Süt alıyorum arkadaşlar köyden. Böyle hayvanlar yeşil otluyor. Yani yoğurt yapıyoruz. İşte tatlı maslı şeyler yapıyoruz. Böyle dostlar. Bakın arkadaşlar. Bakın şimdi. Köy
şehir arkadaşlar resmen ya. Ben inanamıyorum. Yani köy olduğuna inanamıyorum. Aslında köy yani. Tertemiz. Her şey yerli yerinde. Onun için ben diyorum buranın köyleri şehir gibi. Eve bak. Şimdi arkada geçti bir tane satılık. Bakın arkadaşlar şu karşıdaki gösterdiğim fabrika bira fabrikası. Bak küçücük. Böyle. Brauhaus diyor Ummendorf. Ben şimdi şu an Ummendorf köyündeyim. Şehir diyecektik. Ummendorf köyündeyim. Şimdi şurada posaları dışarı akıyor o şeyden. Gördüğünüz gibi. Oteli de var o şeyin. Bayağı da müşterisi var herhalde. O köyde her zaman, yani burada köylerde her zaman yatacak yer, kalacak oteller var arkadaşlar. Bu da bira fabrikası. İçeride büyük bir kazan var. Orada bir tane daha var. 7/24 bira üretiyorlar. Bakın köy burası ya. İnanın arkadaşlar var ya adamlar. Ha bak burada ne yapmış adam? Karavan parkı yeri var. Burada karavanı da park ediyorsun. Eve bak arkadaş. Yeşilliği içinde bahçesi böyle hiç kapalı değil. Evler hep böyle arkadaşlar bakın. Üst üste değil. Evlerin hepsi bahçeli arkadaşlar. Yani bizim gibi 1 metre 2 metre. Hatta eve yapışık değil. Evet arkadaşlar bakın. Köyün içini geziyoruz böyle. Karış karış. Yine böyle hafif bir şeydeyim. Yani yükseklik var burada. Oraya çıktım şu evlere bak. Şuraya bak. Garajlar altında. Ev üstünde arkadaşlar. Müthiş bir yer ya. Arkadaşlar. Yeşillik içinde. Biz de yeşillikleri biz gene tutmuyoruz arkadaşlar. Yakıyoruz. Bir şeyler için açıyoruz. Şimdi biraz aşağı doğru inelim. Bakalım nasıl olacak. Alo. Güzel bir yer. Bak. Belki şimdi güneşe karşı şey yapmaz ama arkadaşlar evlere bakın. Şöyle aşağı doğru iniyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar her zaman köyleri gezerim. Benim müthiş hoşuma gidiyor. Bakın evlerin güzelliğine bakın şuraya adamlar. Ya yapıyorlar işte adamlar. Bir şekilde hani fazlasını yapmıyorlar. Ne veriyorsa onu yapıyorlar arkadaşlar. Bir de bunu izah edeyim size. Yani proje, arkitek bunlardan şey dışarı taşamazsın dedim mi bitmiştir iş. 1 milimle taşamazsın. Böyle basit. Vay, güzel. Bahçeye çıkıyorsun direkt. Tak. Böyle. Bir de dostlarım şimdi size bir drone gösterisi yapayım. Yukarıdan da çekeyim şu köyü. Arada görün evleri nasıl. Hepsi çok. Yani ne diyeyim arkadaşlar yani. Bir de deniz olsa buna milyonunu geçmiş de düşünün yani.
Buradan zaten 60-70 kilometrelerde Bodenize Gölü var arkadaşlar. Onun hemen kıyısındaki evler, bakın elma ağacı, elma yere dökülüyor, dokunuyor. Evin güzelliğine bak. Şurada elma ağaçları var, bir sürü bak. Dokunuyor, inanın arkadaşlar. Bak, yeşil elma, kırmızı elma, al elma. Belki siz uzaktan görmezsiniz. Ben size şimdi onları göstereyim. Bak şurada bir bahçe var direkt. Şuraya bakın, elmalara bakın. Kırmızı elması var, al, yeşil. Bakın arkadaşlar. Ee, insan diyor ki daha gençken gelseydik buraya bir ev yapardık buralara. İnanın arkadaşlar. Yani videoda belki böyle dersiniz, yani şey değil ama arkadaşlar müthiş. İnanın müthiş bir şey. Öyle güzel köy. Evlerin güzelliğine bak. İki kat, bodrum katıyla beraber 3 oluyor arkadaşlar. Böyle bak, garajlara bakın buraya. Ev şeklinde 4 tane garaj var. Ama güzel ey. Bu köy başka bir güzel arkadaşlar. İnanın başka bir güzel. Bak evler öyle tertemiz arkadaş. Tertemiz, böyle ortalık şey değil yani. O evin biri farklı bir renk, böyle sarı gibi bir renk. Şuraya bak. Vay, bahçedeki ağaçlara bak. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Adamlar hayatının tadını çıkarıyorlar. İnanın hayatın tadını çıkarıyorlar arkadaşlar. Şu güzelliğe bak. Şurası da çiftlik. Hayvanlar var. Bak oraya şeyler yapılmış. Burası da bir çiftçinin herhalde. Şuraya bak. Hemen karşıda da kilise var arkadaşlar. Şurası. Evlerde. Karavan mı yok adam. Çok güzel ya. Uzaktan gösteriyorum arkadaşlar. Bakın köy böyle bakın. Burası stadyum. Şimdi tekrar köyün içine giriyoruz. Evet dostlar bakın. Bahçenin girişinde adam ne yapmış? Gördünüz mü? Bak burada da bir tane var. Evlerin güzelliğine bakın. Sokak sokak geziyorum arkadaşlar. Sizler için.
güzelliklere bakın. Güneş bir yandan vurduğu için arkadaşlar belki görüntü size biraz karanlık gelir ama bak burada da tip garajlar, altta garajları var. Evi de çok güzel yapmış adam. Yapıyorlar böyle. Bak. Karavandan gitmiş. Çekme karavan. Adam tatilini yapmış bu. Geldi. Her evin kapısında arkadaşlar 2 tane araba var. Bunlar ailece farklı yerlerde çalıştığı için burada servis olayı yok. Herkes arabasından gidiyor işe, arabasından geliyor. Yani birkaç kişi aynı yerde varsa oradaki kişi bir araba kullanıyorsa toplanıp işte ayda 60-70 euro neyse katkı yapıyorlar. Öyle gidip geliyorlar işe. Ama yoksa kimse tek başına gidip geliyorsun arkadaş. Biraz rüzgar sesi olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayacaksınız. Biraz hava rüzgarlı. Güzel. Beğendim burasını çok. Abi. Farklı bir şey yapamazsın ya. Ne veriyorsa onu yapıyorsun. Evlere. Burada mesleksiz bir şey olmuyor. Oo. Vay eskide bisiklet koymuş duvara. Ne yap? Ama evde güzel. Tam yazlık evi gibi yapmış böyle. Bunlar şimdi cumartesi pazar tatilden geliyorlar. Aynen. Arkadaşlar şimdi öyle bir yere geldim. Bakın karşı taraf hep hayvanlarla, büyükbaş hayvanlarla, arası da köyün girişi. Dostlarım böyle ya, ben şimdi sizlere bir drone görüntüsü yapayım. Köyün güzelliğini öyle de görelim arkadaşlar. Benim her zaman istediğim şey sizlere güzel videolar yapayım arkadaşlar. Ve kanalıma da destek olursanız sevinirim.
Hem şöyle bir şey var arkadaşlar. Hemen köyün yanında bakın. Burada Yordanbat diye geçiyor. Havuzlar var. Sıcak sular var. Yaz kış hizmet veriyor. Oteli de var. Burada kalıyorsun. Havuzu var içeride dışarıda. Yordanbat yani bu Ürdün'den getirilen tuzdan deniz suyu ile yapılıyor arkadaşlar. Onun için buradaki suyun birisi tuzludur. Onun için Yordanbat deniyor. Havuzları var dışarıda. Hizmet güzel. Yani ücreti tam olarak bilmiyorum ama bir 15-16 var diye düşünebiliyorum saatlik ücret arkadaşlar. Hemen köyün dibinde bu.